Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Uzunoğlu. Size bugün bahar aylarına, yaz mevsimine yakışacak çok tatlı çiçek çantanın yapılış videosuyla geldim. Şöyle bakın, çantamın detaylarını yakından da göstermek istiyorum. İki rengi de o kadar güzel oldu ki. Yani hangisi daha güzel oldu gerçekten karar veremiyorum. Sizce hangisi daha güzel duruyor? Hangi renk tam size göre? Mutlaka yorumlarda da yazın bakalım çoğunluk hangi renkten yana. Bu çantaları düğünlerde, daha sonra yaz tatillerinde, günlük kombinlerinizle ve yine ben olsam keten elbiselerle veya fisto kumaş elbiselerle de bu çantaları mutlaka kullanırım. Çok amaçlı, hem abiye hem günlük hem tatil kombinlerinde kullanılabilecek bir aksesuar. Yapılışı da inanılmaz kolay. Çiçeklerin örgüsünü zaten sabitlemek maksimum 2 saatinizi alır. Sizi uğraştıracak tek kısım astarı olur. Onu da tabii ki sizler için detaylı bir şekilde videoda aktardım. Zorlanacağınızı asla düşünmüyorum. Şöyle geri kalan aksesuarları görüyorsunuz. Zincirlerimiz var. İstediğiniz zinciri kullanacaksınız ve çantamızın kilidi var. Hemen içini göstereceğim ve ölçülerini de vereceğim. Çantamın kanvas ölçülerini ilerleyen dakikalarda sizlere söyleyeceğim. Metreyle ölçeceğim. Fakat çantanın boyutlarını şöyle bir yine ölçerek göstermek istiyorum. Bu arada şunun boyutu, kanvasın boyutu 1 santim enine ve boyuna daha uzun sadece. Bu daha minnoş duruyor. Zaten videoda anlaşılıyordur. Mesela şu böyle güpürlerle birlikte, yani bu şekilde dolu dolu şekilde bastırmadan ölçüyorum. 27 santim genişlikte ve şöyle 17 santim yükseklikte. Bu çantam 25 santim genişlikte ve yine 16-17 santim yüksekliğinde yapıyor. İç hacmi oldukça geniş. Hemen içini de göstereyim. Şu fuşyadan başlayayım. Şöyle zinciri ben biraz kısaltmıştım bu şekilde dolayarak. İster kısa ister uzun kullanabilirsiniz. Bakın çiçeklerle uyumlu saten astar kullandım. Bence saten astar bu çantaya çok yakıştı ya. Renge bakar mısınız? Şöyle yakından göstereyim. Of, çok güzel. Gerçekten size anlatırken bile kameraya bakarak hayran kalıyorum. Bu şekilde saten astarı ve iç hacmi de oldukça geniş. Telefonunuz, parfümünüz, rujunuz, peçeteniz, ıslak mendiliniz, her şey, şarj aletiniz, her şeyi alacak boyutta. Hemen turuncuyu da göstermek istiyorum. Yani turuncu da çok tatlı oldu. Şöyle bakın, yine çiçeğimle uyumlu saten astar kullandım. Gerçekten muhteşem oldu. Bakın, yine iç hacmi oldukça geniş. Bu şekilde çantanın yapılış videosunu sizlere aktarıyor olacağım detaylı bir şekilde. Siz de eğer çantanın aynısından yaparsanız, bu videodan faydalanarak Instagram adresim betul.fashion'a atarsanız ben de sizin yapmış olduğunuz çantaları Instagram adresimde paylaşırım. Ayrıca sizden hangi renkler gelecek çok merak ediyorum. YouTube kanalıma da lütfen abone olmayı ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Instagram adresinde de yayınlamış olduğum videolardan hızlı bir şekilde haberdar olmak için Instagram sayfamı da takip etmiyorsanız sizi oraya da bekliyorum. Kocaman bir ailem var ve sizinle çantalarımla ilgili, örgülerimle ilgili her detayı paylaşıyorum. Şimdi örgü tekniğine geçelim. Kullanmış olduğum malzemelerden bahsedeceğim hemen. İstediğiniz boyutlarda kanvas kullanabilirsiniz bu şekilde. Ben orta boy bir kanvas kullanacağım. Dilerseniz daha küçük veya daha büyük kullanabilirsiniz. Bu şekilde almış olduğum çiçeklerin renklerine uyumlu saten astar kullanacağım. Bakar mısınız ne kadar güzel parlıyor. Çok güzel duruyor. Dilerseniz farklı kumaşlarda astar da kullanabilirsiniz. Ben bu tarz çantaya saten astarın yakışacağını düşündüğüm için saten kumaşı tercih ettim. Şimdi gelelim şu çiçeklere. Bakın bu çiçekleri genelde böyle süslemelerde, kına tepsisinde, yani kına organizasyon süslemelerinde görüyorsunuz genelde. Bunu ben bir tuhafiyeden aldım ama internetten satışı yok. Ama Prestige Boncuk'ta birebir aynısı var. Videonun altına link olarak bırakacağım. Oradan satın alabilirsiniz. 10 metrelik olarak satılıyor. 10 metre için bakın bu şekilde sık bir örgü için 10 metre çok az eksik kalıyor. Yani bir 3-4 metre daha ekstra lazım oluyor. Yani 2 paket almanızı tavsiye ederim sık bir örgü yapacaksanız.
Şimdi burada toplamda 12 metre var. Yani ben 10 metre bir almışım. Daha sonra bunda yetmeyince 2 metre daha buldum aynı tondan. O yüzden bunu daha seyrek bir dikişle, örgüyle devam edeceğiz. 12 metre aldım. Daha sık örgü için 2 paket almanız gerekmekte. Bu şekilde çiçeklerimizi kullanacağız. Bence çok da güzel oluyor. Tam bir bahar çantası olacak. Şöyle kanvasımın ölçülerinden vereceğim. Bu arada ben şöyle bakın örgü tekniğiyle ilerlettim. Kanvastan rahatlıkla geçecek bir tığ kullanmanız yeterli olacaktır. 2,5 milimetrenin üstündekiler zaten genelde kanvasa çok zor geçiyor. Kanvasımın ölçüsünü de vereyim sizlere. Şöyle uzunluk 43 santim. Şu genişlik şurayı ölçeyim. 23 santim, 23 santim. Şöyle en geniş kısımda 46 santim yapıyor. Yani bunu büyük ihtimal 43 santimlik bir kanvas olarak 43-44 santimlik bir kanvas olarak satışını yapıyorlardır diye düşünüyorum. Malzemelerim bundan ibaret. Daha sonra da çantayı tamamlamak adına çanta zinciri ve çanta kilidini kullanacağız. Dikişini de uygun bir iple dikişini yapacağız. Kanvasın birleşimini yapacağız. Yani bu pamuk, polyester, makrome olur, floşip olur, tamamen size kalmış. Aynı tonda kullanmanız yeterli olacaktır. Çiçekleri sabitlemeye geçmeden önce bu şekilde kanvasımı astarımın üzerine yerleştiriyorum. Astarımın düz kısmı bana bakıyor. Önce çizeceğim çünkü daha sonra çiçekler sabitlendikten sonra çizmek daha zor olacaktır. Şimdi şöyle şu parçayı ayrı çizeceğiz. Ayrı keseceğiz. Şu parçayı ayrı keseceğiz. O yüzden şöyle bir beyaz sabunumu aldım. Hiç hareket ettirmeden çiziyorum. Birebir aynısını çiziyorum. Şöyle şu parçayı ayrı kullanacağız arkadaşlar. Şu yandaki kısımları ayrı bir dikiş ve çizim yapacağız. Evet. Şöyle sabitledim, çizdim. Şimdi sırada burayı keseceğim daha sonra. Şöyle kumaşımın arta kalan kısmından da şu an kısımları çizelim. Şöyle dikiş payı da bırakıyorum kenarda. Eğer bildiğiniz farklı teknikler varsa astarı sabitlemek için onları da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet. Şimdi şu çanta gövdesini sabitledikten sonra yani diktikten sonra kenarlarına burayı da dikeceğim. Daha sonra çiçeklerimi sabitledikten sonra kumaşı bizzat kanvasıma dikişini yapacağım. Bunları kesip geliyoruz. Evet, astarı da çizdiğimiz gibi kestim. Videonun sonunda astarı nasıl diktiğimizi göstereceğim. Şimdi bakın çiçeğimi alıyorum, kanvasımı da aldım. Şu uzun yerden başlayalım ki şuraya daha sonra buraya gelene kadar alışmış oluruz yani geçiş yapmaya. Şimdi şöyle bakın çiçeğimi üste koyuyorum. Şu köşeden tığımı alttan batıyorum ve şu ipi arkaya alacağım. Önce buraya bir çiçeğimi sabitlemem gerekiyor. Şu tülleri örerek hareket edeceğim. Bunu çıkardım. Bakın arkaya. Şöyle çevireyim. Şimdi burada arada görmüş olduğunuz tülleri zincir çekme işlemiyle örerek devam edeceğim.
Burada biraz 1, 2, 3. sıradan almaya başlayacağım. Alttan alırsam üst taraf boş kalacaktır. O yüzden 2 veya 3. sıraya batarak devam edersek daha iyi olur. Bakın şöyle tülümün bağlanacak şekilde bir boşluk bırakmam gerekiyor. Yani şuradan hemen çiçeğimin 4-5 kanvas karesi yanından batıyorum. Bakın alttaki tülü doladım. Şöyle onu yukarıya çıkarıyorum ve iyice asıldım. Çiçek buraya sımsıkı sabitlenmiş olması gerekiyor. İyice asıldım. Şimdi bu tülü bakın burada bağlayacağım. Şöyle bağlayalım. Şöyle 2 kere bağlamaya çalışacağım. Tığla ilmek çeker gibi çekersem daha kolay olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi burayı bağladım sıkı bir şekilde. Ve burada bağladığım noktada bakın şöyle ilmeği çekmiştim ya. Orada bir ilmek boşluğu var. Şimdi bu ilmeğin maksimum uzandığı kare boşluğuna bakın iyice uzanıyorum. Gergin olması gerekiyor yoksa üstteki çiçekler böyle kalması sabit gibi kalmaz. Sürekli böyle kendini atar. Bakın yine alttan çıkmış olduğum tığımı şöyle tülümü doladım. Tekrar yukarıya geçiyorum ve zincir çeker gibi o ilmeğin içinden geçirdim ve şöyle iyice asıldım. Asıldığım zaman bu çiçek kanvasa yapışmış olması gerekiyor. Tekrardan ilmeğimin uzandığı noktaya bakın batıyorum. Gergin olması gerekiyor ama kanvası katlamaması gerekiyor bu şekilde. Düz bir şekilde gergin. Tam uzandığı noktaya batıyorum. Tekrardan alttan sıradaki çiçeğimin tülünü doladım. Bu şekilde zincir çekme işlemiyle devam ediyorum. Ne kadar basit değil mi? Bakın tekrar ilmeğimin uzandığı nokta şurası. Arkadan sırada gelen tülümü tıpkı bir ipmiş gibi bu şekilde zincir çekerek devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar geliyorum. Bakın burada dönüşü nasıl yapacağım onu göstereceğim. Çok boşluk kalmamasına dikkat edin ama çiçeklerden boşluk kalacak diye de korkmayın. Çünkü yapraklar bir araya geldiği zaman dolu dolu gösteriyor. Ve elinizle düzelttiğiniz zaman gözükmüyor zaten. Ve ayrıyeten şöyle bir şey de var. Evet, iyice çektim, gerdirdim. Silikonla veya herhangi bir yapıştırıcıyla yaprakları kanvasa yapıştırarak yani boşluk gözüken yerleri o şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi köşeye kadar geldim. Şurada uç noktada bir yere batıyorum ki şu dönüş noktası dışarıdan baktığımız zaman gözükmesin. Çiçek orayı da doldursun. Şimdi buraya kadar geldim. Şöyle bakın bir önden görüntüsüne bakalım. Gayet güzel görünüyor. Şimdi burada bir alt sıraya geçip bu şekilde devam etmem gerekiyor. Fakat bunu yapmak için bir alt sıraya geçtiğim zaman ilmek çıkaracağım, değil mi? Çıkardığım zaman diğerine uzanacağım için diğer sıraya buradaki ilmeğimde bir potluk oluşacak. Yani buradaki çiçeklerimde bir potluk oluşacak. O yüzden buraya şu ilmeği önce bir sabitlemem gerekiyor kaymaması için. Hemen dibindeki kareden batıyorum. İlmeğimi alta çekiyorum. Bunu dönüşlerde yapıyorum sadece. Buradan buraya dönerken, buradan dönerken hep tekrar edeceğim. Şimdi tekrardan bir alt karesinden daha batıyorum. İlmeğimi üste alıyorum. Evet, üste aldım. Böylece hangi yöne dönersem döneyim şu çiçeğim artık orada bollaşamayacak. Sıkıntı olmayacak. Şimdi bir alt sıraya geçmek için şöyle kenardan bir noktaya batalım. Ve tekrar tülümü doladım. Ve yeni bir ilmek çıkardım. Şimdi hemen tam uzandığı noktada arada bakın 4-5 kare boşluk var. Dediğim gibi buradaki seyrekliği, sıkılığı oluşturmak tamamen size kalmış. Çok aşağıya batarsanız boşluk gözükecektir. Kanvas gözükecektir. Zaten siz örerken şöyle arada bir döndürüp bakın sırayı devam ettirirken boşluk kalırsa bir üst kareye batarsınız. Karşıya doğru devam edeceğim. Şu an
Kamerada gösterdiğim için biraz tersime geliyor. İnanın yarım saat falan şu kanvasın dolması. Sadece çiçeğiniz tam yapışmış mı ona dikkat edin. Gerdirin, batın ve tülünüzü çekin. Bakın yani 3-4 tane daha batacağım. Zaten bu sırada bitecek. Bu şekilde devam edeceğim. Yani tamamen teknik bundan ibaret. Buraya geldiğiniz zaman da yine aynı şekilde dönerek geliyorsunuz. Sırayı devam ettirip bu şekilde doldura doldura buraya doğru geliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman ister burayı devamında full doldurarak devam edin. İsterseniz dümdüz devam edin. Daha sonra burayı doldurun. Neyse önce şu geniş kısmı dolduralım. Buraya gelince tekrardan birlikte yaparız. Şimdi belli bir noktaya kadar, çiçeklerim bitene kadar örgümü tamamladım. Bakın çok güzel görünüyor. Renge bakar mısınız? Tam da bu şekilde gözüktüğü gibi canlı bir renk. Şimdi sırada gelelim şu yeni çiçeğimizi eklemeye. Burada bakın şurada ucunda tülü var. Şuradan hemen şu ilmeğimin bittiği noktadaki yerden tülümü arkaya çıkaracağım. Tığ yardımıyla. Evet çıkardım. Bu kadar basit. Şimdi bunu ilmeğimle bağlayacağım. Yani siz farklı bir teknik biliyorsanız yapın. Ben bu şekilde 2 kere bağlıyorum ve yoluma devam ediyorum. Oradaki ilmeğimi de yine kullanıyorum. Çünkü burada duruyor. Evet bu şekilde bağladım. Şimdi sıra bir üst sıraya geçeceğim ve elimde 2 metre yeni çiçeğim kaldı. Söylediğim gibi turuncuyu yeni paket bulamamıştım aynı tondan. 2 metrelik başka bir tuhafiyede bulmuştum. O yüzden bundan daha az var fuşyaya göre. Bunu hem buraya ve hem de kenarlara getirmek zorundayım. Şimdi bir üst sıraya geçerken şöyle batıyorum. Yeni çiçeğim kenara şöyle biraz daha ortaya batayım hatta çiçeğimin yetmesi için. Evet başladık. Şimdi buraya doğru şöyle devam edeceğim. Şimdi burada ilmeği batırmayacağım. Şurada hani dönüşlerde göstermiştim ya size en başta şu şekilde ilmeği sabitleyerek dönüş yapıyorum diye. Burada onu yapmayacağım çünkü zaten çiçeğim az. Dümdüz devam edeceğim. Yani ilmeğimi daha fazla daraltmamam gerekiyor. Ne kadar çok uzatıp aralık verebilirsem şu an o kadar iyi. Neyse gerdirerek aynı şekilde yeni çiçeğimin tülünü de ekledim. Bu şekilde doldurarak devam edeceğim. Evet şimdi ben sonuna kadar bu şekilde çiçeklerimi de doldurdum. Hatta biraz boşluk kaldı ama daha sonra aralardaki çiçeklerin yapraklarından kesip silikonla kapatacağım orayı en son. Astardan sonra onu yapmayı düşünüyorum. Çünkü bu çiçeğim yetmeyecek. 4 tane kaldı buraları sabitlemeye. Şimdi burayı bakın şöyle yarıdan kesiyorum. Hatta böyle daha az keseyim ki şu diğer tarafa da kalsın. Burada ilmeğim var. Şuradan ipimi alıyorum. Yakın bir noktadan alayım. İpimi içinden geçiriyorum. İlmeğin. Şimdi şöyle ilmeğimin içinden batıp bir daha geçireceğim. Üstünden batalım. Yani söylediğim gibi daha kolay bir şekilde de sabitleyebilirsiniz bu ipi buraya. Tamamen size kalmış. Tülü. Şu tüle bir türlü ilmeğe batamadım. Evet şimdi battım. Şimdi tekrardan alıyorum, çekiyorum. Zaten bakın hemen sabitlendi. Şöyle aralardan bir daha geçireceğim ki sağlamlaşsın iyice yeri. Daha sonra bir silikon veya yapıştırıcıyla da iyice sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde yeterli. Şimdi şöyle görünüyor bakın. Yani fuşyada hiçbir boşluk yok. Çünkü 2 paket gitti tam. 2 paket tam geldi. Bakın kenarlar da dolu dolu. Turuncu da söylediğim gibi ikinci paketi bulamadığım için daha az kaldı.
Sıkıntı yok. 2 paket alırsanız daha iyi olacaktır. Şimdi toplamda 2, 4, 6, 8 tane çiçeğim kaldı. Yani 4 tanesini buraya yapacağım mecbur. Şöyle 3, 4 tanesini de karşıya yapacağım. Tekrardan şöyle mantıklı düşünmeye çalışıyorum. 2 tanesi şöyle olsa, biri böyle, diğeri de böyle gelse sanırım evet daha iyi kapatacak bu şekilde. O yüzden şuradan kenardan çiçeğin olması gereken noktadan arkadan şöyle tığımı geçireyim. Şuradan geçireyim. Zaten bu çiçeğin biraz daha devamı var. Şöyle battığım zaman evet burası kapalı olacak. Çevirelim. Şimdi şuradan yandan batarak bunu alacağım. Çünkü şu çiçeği de buraya sabitlemeye çalışacağım aynı hizaya. Evet, tülümü çıkardım. Burayı bağlıyorum. İki kere üst üste bağladım. Sabitlemiş oldum. Ve şimdi çiçeğin birini buraya, birini de yukarıya sabitleyeceğim. Şöyle biraz uzak batıyorum. Şimdi uzak battığım için haliyle şu tülüm tam yukarıya ulaşmayacak. Ben de onu şöyle çiçeği dağıtayım. Ben de bunu bu şekilde buraya ayrıyeten uzatacağım bir şekilde. Benim gibi yetiremeyenler bakın çiçeğimin sabitlenmesi gereken nokta şuraya sabitlenmesini istiyorum değil mi? Buraya batıyorum. Tülümü doladım. İlmeğimi çıkardım. Bakın olmasını istediğim noktada. Şimdi bu iki noktayı şöyle bir tane ip kestim. Şöyle ilmeklerden geçirerek birbirine bu kanvası gerdirmeyecek şekilde bağlayacağım. Hatta ipimi şu ortadaki noktadan da alayım ki orayı katlayamasın. Evet. Bu şekilde sıkıyorum ve sabitliyorum. Zaten burası astarın altına kalacak. Şunu da keselim. Şimdi buranın görüntüsü de bu şekilde oldu. Şöyle ben onu silikonla yayarak kapatacağım iyice oraları. Şimdi aynı şekilde bu tarafı da sabitleyip geliyorum. Çiçekleri sabitlemeyi bitirdikten sonra bu şekilde astarımı çizmiştim daha önce beyaz sabunla. Makineden bu şekilde çizdiğim noktalardan dikişimi geçirip geliyorum. Eğer dikiş bilmiyorsanız, makineniz yoksa astarı dümdüz ütülersiniz. Aynı şekilde kesersiniz çizdikten sonra. Daha sonra ütüleyip yani şöyle katlayarak dikişini tamamlarsınız çevresinden. Bu kadar basit. Ben dikerek daha sonra sabitlemeyi tercih ettim. Daha düzgün bir görüntü olması açısından. Şöyle bakın dikerken şuna çok dikkat edin. Şu son kareleri kapatmayın. Yani şu ağız kısmını sıfırlayabilirsiniz. Şuraları, şu kısmı sıfırlayabilirsiniz. Burada birleşime gerek yok ama şu kenar kısımları buraya ve buraya yaslanacak ya, ona çok dikkat edin. Yani nereye kadar geliyorsa o son kareleri kullanacak şekilde bırakmaya dikkat edelim. Şimdi bu şekilde dikişimi tamamladım. Şunları bu arada sabitlemedim kenarlarını. Çünkü ütüledikten sonra yerleri oynayabilir. Yani daha aşağıda veya daha yukarıda kalabilir. Önce ütüleyeceğim. Daha sonra sabitlemek istersem sabitlerim. Eğer sabitlemek istemiyorsanız zaten önce şu kulakları sabitler. Daha sonra şu gövde astarını sabitlersiniz. Astarlarımızı ütüleyip gelelim. Şimdi astarımın etrafını diktikten sonra ütülememi yaptım. Ve bu şekilde yerleştirip dikeceğim. Şu kulaklar alta kalacak. Bu astarın dikişine de buradan üstten sabitleyerek devam ettireceğim. Şimdi astar dikişine geçmeden önce yapmamız gereken bir işlem var. Çantamızın kilidini sabitlememiz gerekiyor. Daha sonra kumaştan geçmeyecektir. Ben fuşya olanı bitirdim bu arada. Bakar mısınız?
Ne kadar güzel oldu. Hemen içini de göstermek istiyorum. Turuncuyu sizinle birlikte yapacağım. Tabii kilidin arasına güller sıkıştığı için kapatırken şu an çok bastıramıyorum. Evet, şöyle açayım. Bakın. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle astarını da görüyorsunuz. Bu şekilde sabitledim. Sizin bildiğiniz daha tekniği güzel, kolay, daha profesyonel yöntemler varsa tabii ki kendi bildiğiniz şekilde de sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde dolu dolu çok güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi dediğim gibi öncelikle kilidi sabitleyelim. Şu kumaşları alalım. Kilidi sabitlemek için de öncelikle şuraya alttaki aparatı sabitliyorum. Şunu sabitlemem gerekiyor. Pardon, öncelikle bunu sabitleyelim ki bunun yetiştiği yere alttaki aparatı sabitleyeceğiz. Şöyle metreyi alıyorum. Bakın işimi garantiye alıyorum. Ne olur ne olmaz. 21,5 santim. Yani 10,5'a geliyor. Şöyle şurayı açalım. Bunu önceden sabitliyorum. Buraya kıstırıyorum. Astarı üstünden dikiyorum. Bakın 10,5'a geliyor. Şuraya geliyor ortası. Yani şurada tam ortalı şekilde. Evet. Burası tam ortası oluyor. Şimdi bunu ölçmezseniz sonra sıkıntı olabiliyor. Çantayı bir kapatıyorsunuz. Yamuk olmuş. Yani göz kararı ölçüyorsunuz. Kilidiniz doğru yerde, ortada. Bir kapatıyorsunuz. Çanta yamuk duruyor. Bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz kilitlerde ölçmezseniz. Şimdi sırada alttaki aparatı. Asıl mesele bunda. Şimdi bunu düz bir şekilde dişlerini açtım. Dümdüz bana bakıyor. Şöyle yanları kapattım doğru bir şekilde. Yanları kapattım. Evet. Bakın tam bu şekilde kapanacak çantam. Bir kenarı tutalım. İki kenarını tutamayız ama şöyle kanvasımın yanlarının birleştiği noktayı şöyle bir tutalım. Şuraya geliyor. Ve şöyle kapatıyorum. Bakın oldukça aşağıya geliyor. Ben önce ortalara sabitlemiştim ama ortalara gelmiyor. Baya baya aşağıya geliyor. Yani şu hizaya. Şu hizaya. Evet. Şimdi burada çiçekleri açacağım. Şuraya üstü gelecek. Şuraya altı gelecek. Tabii kilidi dişleri kapatmadan önce bu kanvaslardan şu dişleri geçiriyorum. Umarım görünüyordur. Şu dişleri geçirdim. Zor gibi görünen kolay bir teknik yani. En fazla 10 dakika uğraşırsınız takmak için. İki dişi de aynı kare sırasına geçiriyorum, hizasına. Şu çiçekleri alttan biraz süpürelim. Zaten çiçeklerimiz yetmedi. Bir de kilidin altına ziyan olmasın, değil mi? Yanlardan çıkarıyorum böyle. Şimdi şöyle bir geçirdim. Tekrar şöyle tutuyorum. Kanvası kapattığımda evet, şu an evet, şöyle kapattığımda tekrar bakacağım yan kısma. Evet, kilidim şu an doğru yerde ve çantamda eğri durmuyor. Bu şekilde iyice sabitliyorsunuz ve ortasına mı denk geliyor? Tam bir bakalım. Bakın tam ortaya, aynı hizaya sabitlemişim. Şimdi şuradan dişler çıktı. Kilidin arka tarafını takıyorum. Bu zaten astardan gözükmeyecek sonra. Şöyle takalım. Evet, bunu yukarıya doğru kapatacağım. Şöyle. Yani dişler birbirine ters olacak şekilde.
dışa doğru kapanacak şekilde ittiriyorum bu şekilde. İşimiz bitti. Bakın gayet hiç zorlanmadan 5 dakikada hallettik. Bu şekilde kapandığı zaman şöyle çok tatlı bir görüntüsü olacak. Şimdi gelelim astarı dikmeye. Önce kulaklardan başlayalım. Önce bunları sabitleyeceğim. Şimdi şöyle tekrar bakalım. Evet. Şimdi şöyle aynı tonda bir iğne ipim var. Bakın şöyle astarımın tam kanvasın ucunda bittiği yere göre ayarlıyorum. Şu kulağı. Şöyle biraz daha çekelim. Evet. Tam kanvasımın bittiği yere yaslanacak. Şimdi şuradan bakın en sondaki kareleri kullanarak dikişimi tamamlayacağım. İster yapıştırabilirsiniz, ister dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Sadece üstten bu şekilde dolayarak gitmeyin. Çünkü burayı daha sonra kenarla birleştireceğiz. Lütfen videoyu atlamadan izlemeye devam edin. Bakın şöyle bir üstteki kareden batıyorum. Arkadaki çiçeklerin üzerine ipimi getirmeden kenardan dikişimin, bakın dikişimin olduğu yerden, tam dipten de değil, dikişimin olduğu yerden astarımı sabit tutarak şöyle batarak devam ediyorum. İnanın çok hızlı bir şekilde bitireceksiniz. Üstten dikişimin olduğu noktadan bir üst kareden batıyorum. Çıktım. Battım. Evet. Bu şekilde kareleri, son kareleri gördüğünüz gibi şuradan gözüküyor. Dikiş yapsam da. Çünkü şu karelerin arasındaki şu çizgileri kullanmış oluyorsunuz bat çık yaparak. Burayı komple çevresini dikip geleceğim. Ve aynı şekilde diğer kulağı da sabitleyeceğim. Şimdi yan kulakları diktim. Bakın şöyle göstereyim. Şuraları bu şekilde diktim. Çünkü burası kanvasın dikiş yeri yan kısımlar olacak. Burası biliyorsunuz çantanın boş kısmı oluyor. Hemen kapağın altına denk gelecek. Şu üst kısımlarda kumaşı bu şekilde ipi döndürerek sabitleyebilirsiniz. Kumaş daha sonra altı kaymaması için. Şimdi gelelim diğer parçayı dikmeye. Şöyle yerleştiriyorum. Yine bunda da bakın şöyle kulakların birleşeceği yer kanvasın bu kısmı ve buradan şu yarıya kadar olan kısım. Şimdi sadece şu kısımları ve şu kısımları kanvasın deliklerinden dikip diğer tarafları yani şu ağız kısmını ve şu kısmı yani döndürerek tam sıfıra sıfır dikebilirsiniz. Yani tam şurası gibi sabitleyebilirsiniz. Hemen isterseniz şuradan başlayalım. Bakın çantamın şu ağız kısmından başlayacağım. Yerleştirdim. Mesela şuradan başlayayım. Buraya kanvas dikişi denk gelmeyeceği için şöyle dikişimi bakın kanvasın dışından geçirerek başlatıyorum. Bu şekilde sabitleyeceğim. Şöyle hemen devam ediyorum. Çiçeği tutuyorum elimle arkadan. Bakın burayı böyle sıfıra sıfır sabitliyorum. Bu şekilde dikişimi devam ettireceğim. Şu yan kısma geldiğim zaman tıpkı buradaki gibi karelerin içinden batarak hareket edeceğim. Çünkü niye? Daha sonra şu delikleri kullanacağız. Bu yan kısımda. Daha sonra buraya geleceğim. Burayı da sabitleyeceğim. Çiçeklerin arasından bir şekilde batıp çıkarak burayı da sabitleyeceğiz. Burayı mutlaka sabitleyin. Daha sonra araya eşya kaçmasın. Daha sonra yine kanvasın bakın
şuraya kadar geliyor değil mi? Buraya kadar yine kare boşluklarından geleceğim. Daha sonra şurayı şu an başladığım gibi yani dıştan sararak kumaşı sabitleyip geleceğim. Bu şekilde astarımı tamamen sabitledim. Sırada geldik kanvasımızın parçalarını şöyle birleştirmeye, dikmeye. Burada çiçeğinizin rengiyle uyumlu, yani çantanızın rengiyle uyumlu bir iple dikişi yapabilirsiniz. Ben şöyle kağıt iple dikeceğim. Çünkü kanvas deliklerinden geçecek incelikte ve aynı zamanda rengi de uyumlu bir ip. Supra ip olur, pamuk polyester makrome olur. Her ip olabilir. Maksat uyumlu olsun, sırıtmasın. Şimdi şuradan dipten başlayacağım, yan kısımdan. Bakın şu kareleri burada kullanacaktık. Şöyle karşılıklı batıyorum önce. Şöyle ipimi bağlayacağım. Daha sonra dikişime devam edeceğim. Şöyle katlayarak bir bağlıyorum. İyice bir daha bağlayacağım. Düğüm atacağım. Şöyle düğüm attım. Şimdi yoluma devam edebilirim. Karşılıklı kareleri şöyle çiçeğe ayıralım. Karşılıklı kareleri dikerek ilerleyeceğim şöyle. Bu şekilde bakın dikişimi yukarıya kadar tamamlayacağım. Evet, şimdi ben çantamı tamamlamış bulunmaktayım. Aynı şekilde bakın her tarafın dikişini göstermedim ama çünkü her detayı aynı. Yan kısımları iki taraflı karşılıklı olarak diktik. Şu görmüş olduğunuz yan kısmı. Ve ipimi en uç kısma getirdiğim zaman zaten şu kısım nerede bitiyorsa orada dikmeyi bıraktım ve ipimi aşağıya doğru birkaç kere daha dolaştırıp alta sabitledim. Aynı şekilde yan tarafı da diktim. Şöyle gösteriyorum bakın. Ve kusursuz bir çanta elde etmiş olduk. Daha sonrasında ne yaptım derseniz silikonla bakın bazı boşluklar vardı ya, onları kapattım. Ve silikon varsa, yani yoksa önemli de değil ama varsa mutlaka şurada çantanın ağız kısımları, özellikle sürekli açılıp kapanılan bölge, sürekli göz önünde olan bölge olduğu için şu kısma bakın silikon sürdüm ve çiçekleri buraya yapıştırdım. Yapıştırdığım için bakın oradaki kanvas hiçbir şekilde açılmıyor. Aynı işlemi şuraya da yaptım bakın. Yani şurası açılıyor, bakın açıyorum elimle kilidin üstü. Ama şuralar kanvasa sıfır. Çiçekleri yapıştırdım silikonla, yani devamlı. Böylece kullanan kişinin oradaki plastik görüntü hiçbir şekilde gözüne gelmeyecek. Kusursuz bir çanta oldu. Şöyle zincirlerimi taktım. Zincirleri nasıl taktım derseniz, bunu da zaten beraber takmaya kalksak sanırım çok fazla gözükmezdi diye düşünüyorum. Anlaşılmazdı çiçeklerden dolayı. Buradaki kanvas deliklerinden şöyle çiçekleri aralayarak 3 tane kanvas deliğini kullanarak karşılıklı geçirdim. Aynı şekilde karşı tarafı da bu şekilde yaptım. Ve zincirimi takarak çantamı bitirmiş bulundum. Gerçekten yapılışı, örgüsü çok basit. Sadece sizi uğraştıracak tek kısmı astarı olur. Bakın bu çantama da bu çanta zinciri ne kadar yakıştı, görüyor musunuz? Ne kadar şık bir görüntü verdi. Yani söylediğim gibi sizi sadece astarı uğraştırır ve sonucunda mükemmel bir çanta elde etmiş olursunuz. Bunu düşünsenize, düğünlerde, kınalarda, herhangi bir eğlence mekanında, törenlerde, yani elbisenizle çok şık bir şekilde kombinleyerek bir topuklu ayakkabıyla şöyle elde tutarak veya omuzda abiye çanta olarak bile kullanabilirsiniz. Hatta abiye çantalara daha uygun diye düşünüyorum. Ama ben tabii ki kullanmak istesem şu an hem abiye çantalarda hem de yazın kombinlerimle, tatillerde, günlük hayattaki elbise kombinleriyle özellikle mutlaka kullanırdım. Hemen bunun içinde tekrar göstermek istiyorum. Sadece güpürlerden dolayı kilidi çok azıcık zor açıyorum. Şöyle bakın, bunun da içini göstereyim. Zincirimi biraz kısaltmıştım. Ay, fuşya da harika oldu ya. Bu arada siz hangi rengi beğendiniz? Merak ediyorum.
Ben şu an karar veremiyorum. Çünkü ikisi de gözüme o kadar güzel geliyor ki ama yani şu turuncunun kibarlığı çok hoşuma gitti. Zinciri. Fuşyanın da rengi ve böyle dolu dolu olması çok hoşuma gitti. O yüzden gerçekten karar veremedim. Bunda da böyle bir zincir kullandım ama daha spor bir zincir kaldı sanki. Şu zincirin gümüş olsa daha güzel olurmuş. Bu zinciri de değişmeyi düşünüyorum. Ama çantayı tamamlayıp size göstermek istedim. Çantanın detaylı görsellerini Instagram adresim betul.fashion'la paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda hazırlanabilirsem saçımla, makyajımla, kıyafetimle birlikte de üzerimde duruşunu da görmüş olacaksınız. Siz de mutlaka bu şekilde hazırlamış olduğunuz, videodan faydalanarak hazırlamış olduğunuz çantaları Instagram adresim betul.fashion'dan bana atmayı unutmayın. Bakın soluksuz söyledim. Atarsanız çok mutlu olurum ve kanalıma abone olarak yorumlarınızda bana destek olun. Sevgiyle kalın. Görüşürüz.